Herkese merhaba, harika bir oyunla karşınızdayım. Beyazlarda Yağız Kağan Erdoğmuş, siyahlardaysa Peter Svitler. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, A6, Murphy savunması, ata baskı uygulayan fili istiyor, fil A4, at F6, E4'e baskı uyguluyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. Dolaylı yoldan E4'ü koruyor. At alır E4 yapılırsa D4, E alır D4 yapılırsa kale D1 ile at açması alınır. İlk önce B5. Ata baskı uygulayan fili kovuyor. Fil B3, D5. Atı desteklediğinde D alır E5. Yağız verdiği piyonu geri alırdı. Nerede kalmıştık? Kısa rok. Fil C5, C3. C2 karesinde fili için yer açarken D4 sürüşünü destekliyor. B5. Fili isteyerek ata olan baskıyı sonlandırıyor. Fil C2, D6. E5'i desteklerken filin çaprazını açıyor. D4. İdeal D4 E4 merkez piyon yapısını oluşturdu. Burada E alır D4 ile devam edilirse C alır D4. Bu merkez E5 piyonuyla C3'ün değişilmesi anlamına gelirdi. Fil A7. Sivitlerin bu konumdaki tehdidi fil G4 gelip F3 atına dolayısıyla D4 piyonuna baskı uygulamak. Buna izin verilirse Yağız ya D5 sürmek durumunda kalacak ya da piyon kaybetmemek için fil alır F3'ten sonra G alır F3 ile şah kanadı piyonlarının bozulmasını kabul edecekti. H3. G4 karesini kontrol ederken şahı için H2 karesinde hava deliği açıyor. Fil B7. Fili uzun çapraza yerleştirdi. Fil E3. D4 desteğini artırıyor. E alır D4. C alır D4. Bu değişim merkez E5 piyonuyla C3 piyonunun değişilmesi anlamına geliyor. Peki Svitler niye merkez piyonundan vazgeçti? Çünkü artık Yağız B4 karesini kontrol etmiyor. At B4. Ver fili. Fil E4'ün savunmasına bağlı olduğu için fil B3 ile istekten çıkamıyor. At BD2. E4'ü destekledi. At alır C2. Vezir alır C2. Merkezde üstünlük Yağız'da kalırken Svitler fil çifti avantajına sahip. Kısa rok şah güvenliğini sağlıyor. Fil G5. Ata açması aldı. H6 rakibini filiyle ilgili karar vermeye zorluyor ve H7 karesinde şahı için hava deliği açıyor. Fil alır F6. Vezir C7'nin savunmasına bağlı ama G alır F6 yapılırsa Svitler'in şah kanadı piyon yapısı bozulur ve Yağız atı F5'e yerleştirip direkt olarak şahı hedef alırdı. Vezir alır F6. Vezir alır C7. Yağız bir piyon öne geçiyor ancak konumun açık olması Svitler'in fil çiftinin oyunu aşağı yukarı dengede tutmasını sağlıyor. Fil istek altında kale A B8, vezir C3. Vezir görevini tamamladı, piyonu aldı, geri dönüyor. Kale B C8, veziri isteyerek tempoyla kalesini açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Vezir D3, vezir G6. E4'ü aşmaza aldı. İstek D5 ile E4'e olan baskıyı artırmak. D5. Rakibinin D5 sürüşünü fiziksel olarak engelledi ve alan kazandı. Bu sürüşte B7'deki filin karşısına bir piyon zinciri kurarken A7'deki filin etkinliği de artmış oldu. Kale F8. Kalesini yarı açık E dikeyinden aktifleştiriyor. E4'e baskıyı artırıyor ve gelişimini tamamlıyor. A4. B5'e hücum ediyor. B4. Yağız Kağan at H4 ile tempo ile veziri isteyip atını F5 karesine yerleştirmek istiyor. Burada direkt bu planı uygulasaydı at H4, vezir F6, ver atı, ver B2'yi. B2 bırakılarak at F5'e yerleşebilirmiş. At F5, vezir alır B2 yapılırsa
Yağız at alır D6 ile kaliteyi isteyecek. Sivitler de kale C3 ile tempo ile veziri isteyebilirdi. Bilgisayar beyazları üstünlük verse de oyun bilinmezliğe doğru gidiyor. Nerede kalmıştık? B4. Kale A B1. At H4 hamlesini hazırlıyor. Bu konumda kale C7 ile C dikeyinde kaleler çiftlenmek istenseydi Yağız kale BC1 ile planından vazgeçecekti. Arkadaşlar bu noktayı unutmayın. İleride tekrar inceleyeceğiz. Kale C5, kale C7'ye göre daha cazip geliyor çünkü hem C dikeyinde kaleleri çiftleme fikri var hem de E4 piyonu açmazda olduğu için kale alır D5 ile piyon kazanma isteği var. At H4, ver veziri, vezir H7 ile E4 üzerindeki açmaz devam ettirilmek istenirse Yağız atını F5 karesine yerleştirerek açmazı sonlandıracak ve vezir pasif bir konumda kalacaktı. Vezir F6, vezirin gidebileceği en iyi kare. At F5, at F5'e yerleşti. G6 ile kovulamıyor. H6 piyonu boşta kalıyor. Fil C8, atı kırmak istiyor. F5'teki at bu filden çok daha etkili. At C4, D6'ya baskıyı artırıyor. Fil alır F5. E alır F5. Arkadaşlar hatırlıyorsanız kale C7 gelinseydi at H4 planından vazgeçilerek kale BC1 oynanacaktı demiştim. Çünkü kale C7 hamlesi C dikeyinde kaleleri çiftleme ve duruma göre E dikeyinde kaleleri çiftleme fırsatı sunuyordu. O konuma bakıp tekrar kaldığımız yere geri dönelim. Kale AB1. Bu konumda kale C8 ile C dikeyinde kaleleri çiftlemek bir işe yaramaz. Yağız B3 ile C4 atını destekler ve C dikeyini kapalı tutar. Kale C7. Kale C5 karesinde amaçsız kalmıştı. Kalesiyle tekrar tempo harcamak durumunda kalıyor. Bir tempo her şeyi belirliyor. Hamle sırası sivitlerde olsaydı sivitlerin hafif üstün olduğu bir konum oluşacaktı. Kale C7 ile E dikeyini ele geçirecekti. Kale C5 yerine kale C7 yapılsaydı neden Yağız'ın at H4 planını değiştirmesi, kale BC1 oynaması gerektiği anlaşılmıştır diye düşünüyorum. At A5, at C6 ileri karakolunu hedeflerken vezirin çaprazı açıldı. A6 istendi. Kale E5, F5'i isterken D5'e baskı uyguluyor. At C6, tempo ile kaleyi isteyerek at C6'ya yerleşti. Kale alır F5, vezir alır A6 yapılırsa sivitlerde kale alır F2 ile F2 piyonunu kazanır. Kale B E1, tempo ile kalesini açık E dikeyine getiriyor. Kale E8, şah H7 devamında G4 ile kaleyi kazanmak istedi. Kale alır F2 yapılırsa da kale E8 ile bir hamlede mat var. G6, G7 karesinde şahı için yer açıyor. Artık F2 istek altında. Kale E2, F2'yi korudu. A6 piyonunu korumanın bir yolu yok. A5 sürülürse at alır A5 var. Fil C5, vezir alır A6'nın tempo ile fili isteyerek gelmesini engelliyor. Vezir alır A6. Yağız acele etmeden son derece soğukkanlı biçimde konumunu geliştirdi ve piyonu tam zamanında alıyor. Bir piyon öne geçiyor ve artık A dikeyinde geçer piyonu var. D5 piyonu boşta gibi dursa da kale alır D5 yapılırsa vezir A5 kaleyi ister. Kale alır C6 yapılırsa vezir A8 şah kale çatalı atar. Kalite öne geçer. Kale C8 yapılırsa at E7 şah kale çatalı atar ve Yağız kaliteyi kazanırdı. Kaliteyi korumanın bir yolu yok. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir alır A6. Şah G7. Şah 8. yataydan ayrılıyor. Artık D5 istek altında. Vezir D3. D5'i desteklerken A dikeyindeki geçerin önünü açıyor. Şah H7 vezirini özgürleştiriyor. A1 A8 çaprazından gelebilecek olası şah çekişleri engelliyor.
A5, vezir G5, D5'i istedi. Kale D2, kale C8, kalesinin açık E dikeyinden oyuna girmek istiyor. G3, şahı için G2 karesinde yer açıyor. F2 piyonu açmazda olduğu için şu an vezir G3'ün savunmasına bağlı. Kale E8, şah G2, filin oluşturduğu açmazdan çıkıyor ve şah piyonlarını destekliyor. Kale E4, B3 devamında kale A4 ile geçeri arkadan tutmayı planlıyor. A6, B3, kalesinin yatayını açtı. Kale E2, kaleleri değişmek istedi. Kale A4, A geçerini arkadan tutuyor. A7, kale alır A7 yapılırsa at alır A7 ile Yağız kalite öne geçer. Fil alır A7. Sivitler Yağız'ın fazla olan geçer piyonunu düşürmüş gibi dursa da vezir alır B3. Yağız tekrardan piyon öne geçiyor ve kaleyi istiyor. Kale filin savunmasına bağlı olduğu için A dikeyini bırakamıyor. Kale A6 yapılırsa vezir C4'ten sonra kale için A dikeyinde kaçabileceği bir kare kalmıyor. Kale F4, G dikeyindeki açmazı kullanarak A4'teki kaleyi destekliyor. Şah H2 açmazdan çıktı. İstek G alır F4 ile kaleyi almak. Kale FC4 yapılırsa at alır A7 hamlesi var. Kale için dördüncü yatayda uygun bir kare yok. Vezir H5 kale karşılığında kaleyi istedi. G alır F4. Vezir alır E2 yapılırsa vezir alır A4. Vezir alır F1 yapılırsa vezir alır A7. F2'yi korur ve alet önde kalırdı. Sivitlerin şah çekişleri yok ve Yağız'ın şahı oldukça güvende. Nerede kalmıştık? G alır F4. Kale alır F4. Kale F3 gelmek istiyor. Son bir deneme. Yağız vezir G3 geliyor ve Sivitler oyunu terk ediyor. Kale ve fil istek altında. Kale F3 oynanırsa Yağız vezir G4 ile basitçe vezir takası isteyecek. Yağız kalite önde, yapılacak bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.